başka amaçlarla imal edilmiş fakat daha sonra müziksel ifadeleri de iyi verdikleri için müzikte de kullanılabilir. İsimleri farklıdır ve bulundukları bölgenin müziksel yapısına göre aidiyet ve kimlik kazanırlar. Bugünkü en eski tarihle başlayacağımız yer Neolitik dönemin başı. Yani 10-12 bin yıl öncesinden başlıyoruz. Burası Göbeklitepe, biliyorsunuz, Şanlıurfa'da bulunan bir şey. Fakat burada hiçbir müzik aletiyle ilgili bir şey, ama bunun önemi şurada: insanların yeni bir çağın başlaması, uygarlık yolunda ve avcı toplayıcılıktan artık üreten, eken, biçen, hayvancılık yapan, tarım yapan insan formuna geçiyorlar ve bu noktada Anadolu'da da yerleşik düzen başlıyor. İlk köyler ya da kentler diyebileceğimiz yerleşim alanları oluşuyorlar ve küçük gruplar şeklinde yaşama başlıyor. Bunlardan en eskisi Çatalhöyük, biliyorsunuz. En önemli, Anadolu'daki en önemli merkezlerden bir tanesidir ve insanlığın bilimle ve modern dünyaya doğru ilerlemesinde bir başlangıç olarak düşünülebilir. Bu merkez Konya'da, malumunuz. Ve giderek gelişiyor. Ekme biçme işleri binlerce yıllık süreç içerisinde doğudan, batıdan gelenlerle birlikte Anadolu'daki yerleşik olan gruplar birlikte yaşamaya başlıyorlar. Ve birbirlerinden kültürel olarak da etkileniyorlar ve çok zengin bir kültürel yapı ortaya çıkıyor. Bu sayede de hem Türk müziği hem de dünya müziğinin temellerinin Anadolu'da atıldığını söyleyebiliriz. Bunu dünya müzik arkeolojisinin babası sayılan Werner Bachmann da söylüyor. Çok önemli bir coğrafya. Aslında bir taraftan bakınca üst üste medeniyetler var. Çok zengin bir coğrafyada izliyoruz. Ama bu beraberinde şunu getiriyor. Hala daha devam eden bir konu. Bir laf vardır: rüzgarlı Anadolu toprağı sadece güçle elde tutulur diye. Yani bu sürekli olarak orada birilerinin gelip diğerlerini yok etmesi manasına da geldiğini bilginize sunuyorum. Biraz önce arz ettiğim gibi Neolitik dönem M.Ö. 10.000 ila 3.000 arası, erken Tunç Çağı 3.000-2.000 arası, sonra Orta ve geç Tunç Çağı, bu daha çok Hitit Çağı olarak ifade edilir, Demir ve Roma çağları. Bunlara ilk başlangıçta M.Ö. 10.000, yani günümüzden 12.000 yıl önce Anadolu'da müzik kültürünün var olduğunu görüyoruz değerli misafirlerimiz. Tabii o zamanki çalgılar, dediğim gibi, müzik yapmak için de kullanılıyor belki, ama daha çok avcılıkla ilgili ya da avlanma ritüellerinde, avlanma esnalarında hayvanları bir yerden bir yere kovalamak için ya da vahşi olanlarından korunmak için yay ile ok atılması, o yayın kirişinin çıkartmış olduğu seslerle o dönemde insanların ben birkaç yüzyıl müzik olarak geçirdiğini düşünüyorum. Bu Nevali-Çori'de bulunan bir taş kase parçası M.Ö. 8500'lere aşağı yukarı tarihlendiriliyor. Bunun üzerinde farklı görüşler olmakla birlikte bizim açımızdan bakıldığında dans eden insanlar figürünü görebiliriz. Burası Çatalhöyük, en önemli arkeolojik alanlardan bir tanesi. Bu orijinal resim. Bu da onun daha anlaşılır hale getirilmesi için olan bir resim. Ben bu arada lazer pointer'ı çantamda unuttum. Hemen alayım. Çantam şurada. Özür diliyorum efendim. Bu bir avlanma sahnesi.
malumunuz. Tabii hayvanı çok korktukları ve büyük gördükleri için de böyle betimlemişler. Ancak bunun şurası da bakın bir hem yay var hem de bir davul olduğu değerlendirilen müzikologlar tarafından ve onu kovalamak için çalındığını düşündüğümüz enstrüman tasvirleri var. Yine Çatalhöyük'te bunun duvarın devamında leopar dansı ritüeli olarak, yani özellikle sadece avcıların, silahları olan avcıların değil ama diğer insanların da bir tören edasıyla hareket ettiklerini görüyorsunuz. Bakın bunların çoğunda silah yok ve leopar derilerini, postlarını giyiyorlar ve o büyükbaş hayvanları korkutmak maksadıyla bir dans ritüeli gerçekleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu esnada bir takım ses çıkaran aletler kullanıyorlar. Bunlar alarm düdükleri olarak organolojide geçiyor. Tek delikli, tek ses çıkartan düdükler bunlar. Çünkü avcılar birbirleriyle haberleşmek için ve yine dediğim gibi hayvanları sevk ve tuzaklara yönlendirmek için kullandıkları, mesela boğa kükreten diye bir şey var. Bundan biraz sonra dinleteceğim size sesini. Hayvanları korkutmak için yararlanıyorlar. İlk çalgıların hepsi doğanın farklı coğrafyaları, dünyanın farklı coğrafyalarında hazır materyallerden imal ediliyor. Kemik, deri, kaplumbağa kabuğu, Hindistan cevizi, su kabağının yine içindeki o boş kısım bir tekne, bir gövde olarak kullanılıp sesi daha çoğaltmak ve yaymak üzere bir akustik kutu olarak kullanılıyor. Daha sonra yapıp etmeler başlıyor. Ama ilk önce bu hazır materyaller kullanılıyor. Bu raspalar günümüzden 12.000 yıl önce Neolitik dönemin başlarında biraz önce söylediğim amaçlarla kullanılan enstrümanlar. Maalesef Türkiye'de bir müzik müzesi bulunmadığı için müzelerdeki, arkeoloji müzelerindeki standlarda ya da koruyucu çekmecelerde bulunuyorlar. Bu eller Oğuz Bey'e ait bir küçük dinleti. Böyle küçük bir taşı veya bir dal parçasını sürmek suretiyle bir ses çıkartıyor gördüğünüz gibi. Bununla ilk sesler, aslında insanoğlunun kendi sesinden sonra ve doğanın seslerinden sonra kendi yaptıkları bir şeylerle çıkarttıkları ilk sesler. Bunları da biz müziğin en derindeki örnekleri diye düşünebiliriz. Bakın yine kartal ve turna kuşlarının kanat kemiklerinden yapılmış olan düdük diyebiliriz bunlara, kaval diyebiliriz. İsminin ne olduğu çok önemli değil ama çok basit enstrümanlar olarak değerlendiriliyor. Bunun da sesini dinletmek istiyorum. Evet, müzik beraberinde dans ve bir takım dini törenler, krallara yapılan, tanrılara yapılan törenler de çok kullanılan bir unsur, sanatsal faaliyet. Bu Bogustan'da ya da Kobustan diye geçiyor. Kafkasya'da, bugün Azerbaycan'ın toprakları içerisinde bulunan bir alan, arkeolojik bir alanda 6.000'e yakın buna benzer resim var. 100 küsürde taş malzeme var. Bu alanda tam yeri Kafkas Dağları'nın güneydoğu ucundaymış.
dans eden insanlar. Bunun adı dans temalı bir şey. Çok en bilinen resimlerden biri. Erken Tunç'a, evet, insanlar bu şeyi, ses kaynaklarını o dönemde dediğim gibi farklı amaçlarla, farklı işlevlerle kullanabiliyorlar. Buradaki görüntülerden ve seslerden umuyorum ki Ön Türk Akademisi bir takım şeyler, çıkarımlar yapar diye düşünüyorum. Öyle bir ümidim var. Evet, erken Tunç çağına gelince artık metal işlemeciliği, madenlerin işlenmesi, onların birbirine karıştırılıp belki farklı alışımlar kullanılması ortaya çıkıyor. Bu sayede farklı tınılar da gün yüzüne çıkıyor. En eski müzik aletleri, artık müzik aleti gibi tanımlayabileceğimiz çalparalar var. Bunlar Anadolu'da Tunç çağında özellikle yapılmış olduğu bilinen çalparalar. Hala da 4200 yıl kabaca tarihlendiriliyor. Özel bir şey, spesifik bir şey. Hala da dünyanın en iyi zilleri Anadolu topraklarında yapılıyor. Çok önemli bir şey. Bunu belirtmek istedim. Birbirlerine vurularak. Bunlar küçükten büyüğe doğru, zil formuna doğru genişleyen enstrümanlar olarak düşünülebilir. Sistrumlar, bunlar artık iyice enstrüman formuna geçmiş ve üzerinde başka betimlemeler de, yani o kültürel, biraz önce arz ettiğim gibi kültürel yapıyı yansıtma özelliğine de sahip enstrümanlar olarak değerlendirilebilir. Kralların cenaze törenlerinde ya da önemli kimselerin cenaze törenlerinde çalınarak kötü ruhların kaçırıldığı düşünülüyor. Gibi bir sürü işlevi var. En soldakinin sesi. Elde sallanmak suretiyle çalınıyor bunlar. Şimdi efendim, bunlar bir müzik midir? Şöyle bir gün bir senfonik orkestranın icra ettiği seviyede bir müzikten bahsetmek mümkün değil tabii ki. Ama bunlar da o dönemin insanların farklı yaşam anlarında, avlanmada, cenazede, bir törende, bir dini yine törende kullandığı enstrümanlar. Yine diğer en soldaki, düzeltiyorum, en sağdaki, ortadaki sistrumun sesi bir yabancı tarafından, müzikolog tarafından yine sallanıyor. Ve bunlar nereden bulunuyor? Kral mezarlarından. Şimdi çoğumuzun bildiği güneş kursu dediğimiz, Kitik güneşi dediğimiz unsurlar görüyorsunuz. Bunlar da yine Tunç'tan yapılmış eserler. Üzerlerindeki betimlemeler dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bunların detayları var. Bakın, ses çıkaran kısım aslında şu dairesel formdaki metal parçaları. Sallandığı zaman ana gövdeye vuruyor. Böyle enstrümanlar olduğu gibi şeyi olmayan, kendi üzerinde herhangi bir sallantılı parçası olmayan ama birbirlerine vurulmak suretiyle veya onlara bir yine metal çubukla vurulmak suretiyle kullanıldığını değerlendirdiğimiz
müzik enstrümanları olarak görülebilir. Bakın burada bir kuş figürü olarak ben değerlendiriyorum. Ağzında bir kemik parçası var. Artık bu tip şeylere kim nasıl bakarsa onu görür. Biz müzikolog ya da ben müzikolog da değilim, tarihçi de değilim. Onu söylemeyi unuttum. Ben organologum ve enstrüman yapımcısıyım. Benim gördüğüm bu. Ama şunu biliyoruz ki müziğin ve sanatın önemsendiği, tek tek bunlarla uğraşan insanların bulunduğu bir çağdan bahsediyoruz Anadolu'da. Yani diğer işlerden sadece avlanalım, yiyelim, işte ekelim, biçelim değil, kendi ruhlarını da besleyecek olan bir takım farklı alanları da kullandıklarını düşünebiliriz. Düşünmeyiz, biliyoruz zaten. Yine o döneme mahsus çömlekçilik de var. Fakat bu zamana çok az şey kalıyor. Metal kadar tabii dayanıklı olmadığı için. Bunları da çıngırak diyoruz. İçinde ses çıkaran bir takım küçük parçacıklar var. Sallanmak suretiyle ses çıkartılıyor. Bunlar da yine hem dini hem la dini şeylerde, törenlerde çokça kullanılan enstrümanlar. Şimdi Anadolu'daki bugünkü müzik anlayışına en yaklaşık seviye Hitit döneminde ortaya çıkıyor. Yani günümüzden 3700 yıl önce, yani tabii yeni diyoruz ama 4000 yıl neredeyse 3700 yıl önceki bir tam göbeğinde bir de Anadolu'nun Hitit insanının bugüne kadar da gelmiş olan bir takım alışkanlıkları var. Mesela Kaan'ı kullanıyorlar, halay çekiyorlar, ellerini yukarıya kaldırıp ellerini şıklatıyorlar. Ondan sonra ekmeği başlarının üstünde tutuyorlar. Kerpiç evlerde oturuyorlar. Aha diye bir ifade kullanıyorlar. Bunlar Hitit yazmalarından alınmış bilgiler. Çifte telli, yani bugünkü çifte telliye benzeyen bir takım hareketler yapıyorlar. Şifa bulmak için çörek otunu balla karıştırıp yiyorlar. Evlenecek erkek kız tarafına başlık parası veriyor. Hala devam eden şeyler. Duadan önce de temizleniyorlar. Yani çok modern aslında. Hatta biraz sonra dinleyeceğiniz videolarda arp çalan Çağatay Akyol basın toplantısında şu demişti: 4000 yıl, 3700 yıl önceki medeni dünyayı bugünkü medeniyetsiz dünyayı anlatmaya çalışacağız diye. O zaman gerçekten çok daha insani bir yaşam tarzı Anadolu'nun göbeğinde varmış. Biz bunları nereden görüyoruz? Artık bugünkü tanımlara ya da şekillere uygun enstrüman sayabileceğimiz bir takım işte böyle kabartmalar, duvar kabartmaları ve diğer objelerin üzerinde, bakın şurada bir büyükbaş hayvan, öküz veya manda boynuzundan bir boru, kocaman bir davul. Bunu imal ettik. 90 santim çapında olduğu değerlendirildi. Burada bir bağlama görüyorsunuz. Veya tar denebilir ama tar daha çok başka bir yerde var. Bakın püskülü var. Çok ilginç. 3700 yıl önce bağlamanın ucunda püskül var. Hala var o püskül orada. Hani derler ya şeyin bağlama için perdelerine destan denir eski tabirle. Keramet destanında mı, efendim püskülünde mi, şeytan bunun neresinde? Bakın burada da çifte kaval. Çifte de denir. Aynı şey Ege'de, Yunan'da şey de vardır. Aos diyor. Yani bakın farklı isimler ama aynı enstrümanlar neredeyse. Bakın defler, çalarlar. Bakın tar, Hitit tarı diyoruz biz buna. Yani bunların adı da idi. 10 sene önceye kadar. Hitit tarı dedik. Çıktık işin içinden. İmal edildi bunlar. Biraz sonra sizlere arz edeceğim. Bak yine bağlama. Buradan bir püskül geliyor. Çalanın bileğine takılıyor. Bakın çok enteresan. Yani bağlamanın
vurguluğundan, uç tarafından çıkıyor. Böyle kıldan, tüyden yapılma bir şey. Çalan sol bileğinin ne takıyor? Öyle çalıyor sazı. Bunlar da Hitit bağlamalarının resimleri. İşte bütün aslında Hitit müziğiyle ilgili çok bilgiler alabildiğimiz iki tane, daha doğrusu 3 tane eser var. Bunlar Hüseyin Dede vazoları ve İnandık vazoları. Bunların etrafındaki betimlemelerden o dönemin insanının neler yaptığını da böyle görebiliyor musunuz? Ben böyle bunu çeke artık atacağım kenardan. Bu vazolar bize çok önemli bilgiler verdi. Yani sadece yapanlar, çalanlar, dans edenler değil. Vazo yapan da bunları vazosuna işliyor. Yani bir medeniyete bakın neler var yani şimdi. Evet, bunun bir böyle 360 derecelik etrafında neler olduğunu görelim. Hemen bakarsak kaçırdım bile şeyden ama var detaylar. Bu büyük Hüseyin Dede vazosu. Daha doğrusu yani envanter kaydında Hüseyin Dede A diye geçiyor. Üzerindeki bakın betimlemeler yine aynı şeyler. Bakın o bağlama dediğimiz şey. Burada çalparalar, büyük ziller çalanlar. Yine aynısı. Bakın bu farklı bir yine enstrümanistin resmi. Demek ki şunu görüyoruz. Yoğun yani bunlardan aynı anda 3-5 tane bağlama ya da tar çalan var. Yani bir kişi çalıp da ötekiler sadece seyretmiyor, dinlemiyor. Bakın burada öküzün üzerinde jimnastik yapan ya da dans eden insanlar var olarak değerlendirebiliriz. Bu da Küçük Hüseyin'de de. Bakın yine tar. Dans eden kadınlar, çalpara ve zil çalan kadınlar. Yani müzik tam hayatın aslında göbeğinde. Hatta geçen konferanstan Vedat Bey hatırlar. Atatürk diyor ki müzik insana lazımdır diyor. Büyük Atatürk. Cevap alamayınca diyor ki müzik insana lazım değildir. Çünkü musiki hayatın bizzat kendisidir diyor. İşte hayatın bizzat kendisi Hititlerde. Onlar mesela bir yeri işgal ediyorlar, savaşçılar. Orada da 3-5 tane tanrı var, onlara da inanıyorlar. Yani kimseyi yapmıyorlar, bunları yok edelim falan. Öyle bir insani yapıları yok Hititlerin. Bu sanata da yansıyor tabii ister istemez. Bakın denilecek zil çalanlar, dans edenler, jimnastik mi yapıyorlar artık, ne yapıyorlar? Böyle bir hoplayan, zıplayan kişiler var. En meşhuru bu Hitit müzik aletleriyle ya da müzik kültürüyle ilgili arkeolojik buluntu İnandık vazosu. Bunun biraz sonra dönemini de göstereceğim ama buradan yine detaylar görülür. İki yüzünden aldığımız fotoğraflar bunlar. Bakın şurada lirler var, çenkler, lirler, arplar. Hani dünya müzikte bu çalışmadan sonra Oğuz abi bir şey yazdı bizim İTÜ Vakıf dergisinde, dedi ki dünya müzik tarihi yanlış yazıldı dedi. Gerçekten de yanlış yazılmıştı. Çünkü batılı organologlar, Werner Bachmann falan saymıyorum. Böyle şimdi hani az bilen de demeyelim de her şeyi kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ya insanlar. Öyle bir şeyi vardır yani ben merkezi şeyi var. İşte Karagöz Hacivat'ı aldılar bilmem her şeyi müzikte de öyle. Mesela bizim klasik kemençelerimizi Girit kemençesi diye adlandırıyorlar. Kritiki lira diyorlar. Halbuki bizim tam Anadolu'da yine Teke yöresinde halk müziğinde de kullanılan, İstanbul'da büyük şehirlerde fasıl musikisinde kullanılan armudi formlu kemençeler, tırnak kemençesi ya da tırnak kemanesi. Bunlar diyor ki bunu biz icat ettik, bizim diyor. Biz de her toplantıda, sempozyumda, kongrede onlarla mücadele edip duruyoruz. Neyse, devam edelim. Bu da İnandık vazosunun kötü bir görüntü ama yok yani bu kadar çözünürlüğü. Bunun da 360 derecelik görüntüsü. Bakın üzerinde çok güzel detaylar var. 4 sıra, onu bir niş mi deniyor ki tam bilemiyorum. 4 sıra betimleme var.
bağlama, çalpara ya da zil, yine çalpara veya zil. Ayrı ayrı iki yerinde küçük Hititleri, hatta Hititleri diyorduk buna. Diğerine büyük Hititleri diyoruz. Buna sadece Hititleri diyoruz. İki ayrı yerinde şey var. Lir çalan var. Ama bizi en çok zorlayan da buydu. Büyük Hititleri. Yani organize bir orkestradan bahsetmek bu resimler sayesinde mümkün. Hem çok enstrüman var, hem bir enstrümanı iki kişi çalıyor. Bakın, 3700 yıl önce böyle bir şey var, durum var. Evet, İnan deposunun üzerindeki betimlemelerin hali, iki boyutlu hali. Bakın yine çalan, bir çalan, dans eden, ağlama, çalan, efendim yine lir çalan, yine lir çalan, büyük lir, bir sürü lir varmış. Ben bunu yapmadım. 2 tanesini orada paylaşmışım. Neyse, büyük bir sanatsal yapı. Peki ne oldu bu bulunduda? Yine üzücü bir şekilde aslında nihayetlenen bir çalışmayla gün yüzüne çıktı bu çalışma. Üzülerek söylüyorum, tekrar Anadolu'nun tam ortasında, Çorum'da yapılan bir kazıda ortaya çıkan şeyi Hitit töreni ya da Hitit tiyatrosu yapalım diye Oğuz abi yapınca, müracaatlarda bulunca maalesef o dönemde başbakanlık vardı. Başbakanlık, Kültür Bakanlığı hiçbir siyasi bunu desteklemedi, finanse etmedi. Biz, İtalyan Başkonsolosluğu etti. Avrupa Birliği projesiyle Kaldeyleskop, kültürler arası köprüler finanse etti. De biz bu çalgıları yapabildik ve dünya müzik tarihinde, inanın İspanya'da mesela birkaç yerde çalındı bunlar. Müzikologlar ayağa fırladılar. Bize 4000 yıllık sesler duyurdunuz diye. Ama burada kimse farkına bile varmadı maalesef. Çalışma ODTÜ antropoloji bölümünde bu krokiler, yani o zamanın insanı şu kadar boydaydı. Bunları ölçümlendirdiler. Bize bu krokileri verdiler. Biz imalat projelerini yaptık ve imalatları gerçekleştirdik. Şimdi arka arkaya oradan size görüntüler, zamanı da iyi kullanmaya çalıştığımı düşünüyorum. Güneş'in bahçesinden Hattuşa, Oğuz Elbaş, Tamer Levent Tobav'da bu konuda yani ortak çalıştıklarımızdandır. Müzikleri tabii o zamana ait bir müzik bulunması mümkün olmadığı için bugün Çorum bölgesindeki müziksel figürlerden esinlenerek bir takım eserler ve improvize icralar ortaya kondu. Profesör Ertuğrul Bayraktar Katal hocamız bu konuda yardımcı oldu bize. Çalışma grubundaydı. Şimdi bir girişini yapalım, dinleyelim bakalım. Işığı tamamen alabilir miyiz Soner'cığım? Teşekkür ederim. Dünyanın henüz sessiz ve dingin olduğu çağlarda Anadolu semalarında sade fakat güzel ezgiler yükseliyor. Şimdi inanılmaz gelen dünyanın o korkunç sessizliği içinde Anadolu'da söylenen o ilk ezgiler insanlara ışık tutan renkler olarak yükseliyor ve geleceğe bu toprakların sesini fısıldıyor. Öylesine içten, öylesine güçlü ve öylesine insancaydı ki bu ezgiler bugün bile Anadolu bozkırının çarpıcı doğasında dikkatli kulaklar bu fısıltıları hala duyarlar. Ve biliyoruz ki onlar hala yaşıyorlar.
bir dilsiz kaval. Tabii kaval, ney gibi enstrümanlar ilk örnekleri su kamışlarının içindeki bağlantı bölümlerinin açılması suretiyle biraz önce gördüğümüz uzun ince kemikli hayvanların kemiklerinden istifade edilerek imal edilen çalgılar. Tabii burada çalınan bir ağaç dilsiz kaval. Ama seslerinin çok birbirine benzediğini düşünerek böyle bir enstrümanı kullandık. Bu da birler, arplar ya da çenkler, ne derseniz deyin. Biz Hititleri diyoruz. Evet, Hitit birlerinden çıkan sesler de böyleydi. Tabii burada kullanılan malzemeler, o dönemki malzemeleri birebir kullanmak mümkün değil. Çünkü böyle bir ses elde etmemiz mümkün olmazdı. En önemli değişiklik tellerindeydi. O zaman hayvan bağırsağından kiriş teller kullanılır iken biz bu enstrümanlarda teknolojik teller kullanmak zorundaydık. Çünkü bir orkestrayla beraber çalınma durumları söz konusuydu. Şimdi vakti yine güzel kullanmak için Hitit bağlaması ve Hitit tarından biraz örnek. Sevgili Okan, Murat Öztürk ve Erdem çalıyorlar. Bakın bu Hitit tarı. Yine püsküller var. Ve bileğinize bağlı. Geri ses damlalı.
değil, parmakla çaldılar. Biraz önceki kabartmalarda gördüğümüz çifte, bu da yine Roma'da aulos olarak bilinen çalgı. Hemen dinleyelim. Su kamışından imal edilmiş bunlar. Dilli. Yani içinde bir şey var, sipsi benzeri bir düzenek var. Hem bütün çalgılar hem birler, artlar hem de nefesler bir arada çalındığına göre bir müziksel metin var, bir eser var. Yoksa herkesin projede çalsa karmakarışık olur, gürültü olur. Muhtemelen bir şey olduğunu düşünüyoruz. O dönemde ortak bir çalış olduğuna göre bir orkestrasyondan bahsedebiliriz bu zamanki tabiriyle. Evet, bize yaklaştıkça çenk olarak bilinen çalgımız rahmetli Şehvar Beşiroğlu tarafından icra ediliyor. Bu da Hitit kabartmalarında var idi. Bunu Feridun Oğul yaptı. Evet, dinlediğimiz müziklerdeki bugünkü müzik seviyesinde tabii değil, çok basit gelmiş olabilir ama o dönemin insanının bir senfonik eser çalmadığını değerlendiriyoruz. Yani onun için ama bir başlangıç olması lazımdı. İşte Anadolu'nun tam ortasında bu başlangıçlar yapılmış ve dünya müzik tarihine de yansımaları görünüyor. En son Demir ve Roma çağları, bu artık iyicene yakın. Hititlerden sonra Anadolu'nun farklı yerlerinde bir sürü var, topluluk var. Bunların da müzikleri, kullandıkları enstrümanlar, kullandıkları modlar hep birbirlerine çok benzeyen şeyler içeriyor. Çünkü müzik kültürler arasılıkta en önemli rahatlıkla geçiş yapan bir şeydir. Sınır falan tanımaz. Hatta Anadolu'da daha doğrusu çok birbirine yakın köylerde bir söz vardır. O söz iki köyde farklı ezgiyle söylenir. Ya da bir ezgi vardır. Bir kalıp. O ezginin üzerinde farklı farklı sözler söylene gelmiştir. Dolayısıyla çok geçirgen, her yere gider müzik. Ondan sonra bu kısmı aslında son dönem çok ben antik olarak değerlendirmiyorum. Ama biraz önce çifte olarak gördüğümüz saz aulos. İşte yine kemikten yapılmış. 2 tane bir arada çalınan. Bunlardan bir tanesinin gerçek melodiyi, diğerinin de
Türk müziği tabiriyle dem sesi dediğimiz sesi verdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ne demek istiyoruz? Bir çift sesli şey var. Müziklerde bahsedebiliriz. Bak tek sesli değil, o dönemde çift sesli müzik var. İşte kitaralar, lirler, arplar, birbirine çok benzeyen çenk gibi kullanılan çalgılar artık günümüzdeki enstrümanlara çok yaklaşmış durumda. Bunları hızlıca geçeceğim. Yine bağlamalar var, görüyorsunuz. Bunlar pandur diyorlar. Pandur olarak değerlendirilir. Biraz önce hanımefendiyle de konuştuk doktora çalışmasında. Pantur, tambur, dombra, bunlar hep aşağı yukarı aynı enstrümanlar. Bu panflüt, su kamışlarının yan yana dizilmesiyle onların şeylerinde ve bunlar da son artık o döneme ait hem metal hem ağaç hem deri gerilmiş diyaframlardan oluşan ve ilk arp örnekleri aşağı yukarı. Bunlara keltik arp diyoruz. Bunlar diatonik ses sistemi, yani doğudan doğuya kadar hiç diyezi, bemolü veya diğer mikrotonal sesleri ihtiva etmeyen çalgılar mevcut. Hani Yunanlılar diyor ya, bizim işte Eros çalıyordu, onların inanışlarında var. Ya onlar daha tarih sahnesinde yokken, başka şey söylemeyeyim, Anadolu'nun ortasında lir çalıyordu insanlar. Yani bunu da artık sizlerin değerlendirmesine sunuyorum. Efendim, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konular aslında çok yüzeysel bir geçiş yaptık. Aslında her çağ ya da her enstrüman kendiliğinden bir araştırma konusudur. Zaten bizim üniversitemizde lisans eğitim yapan öğrencilerimize de bunları böyle peyderpey dağıtıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Şimdi eğer çok kısa da olsa sorularınız varsa onları alabilirim ve bugünü sonlandıralım isterim. Şeyi verelim isterseniz duyuramayabilirsiniz sesinizi salondan. Çünkü akustik çalışmalar hep buradan o tarafa doğru sesin gitmesi şeklindedir. Buyurun efendim. Tunç Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Yani o konferans talebimizi kabul edip buraya geldi. Sağ olun efendim. Son derece bizi mutlu etti ve çok devrimci bir konuşma yaptınız bana göre. Yani gömdünüz Yunanistan'ı. Buradakiler. Evet, benim sorum şu. Tulum kaynağı nedir? Şimdi biraz evvel gördük ya tulumun. Çünkü Güney İran'da da aynı bizim müzik ve şeyde bir tulum dün akşam öğrendim. Evet. İkinci sorum da çok üzücü, bu müze olmayışı, müzik müzesi. Daha evvel konuşmamızda kısaca belirtmiştim galiba. Toronto'da bir müzik müzesine girdim. Aklımda kalan hurdi-gurdi'ydi. Yani bütün bu antik kendilerine ait sanat şeyleri bir vitrin içinde ve kulaklık takıyorsunuz, müziğini de dinliyorsunuz. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Yani siz kendinizin yaptığı o iki liri, bir de belki bu kantur, onun böyle bir vitrin içinde, hava alanında ya da bir müzede düşündünüz mü, yapacak mısınız? İki sorum bu. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Birincisini söyleyeyim hemen. Enstrümanların nokta şeklinde orijinini bulmak mümkün değil bugün. Niye? Çünkü dediğim gibi farklı coğrafyalarda o hazır materyalleri kullanan insanoğlu birbirine çok benzeyen enstrümanlar ya da ses kaynakları icat etmişlerdir, ortaya çıkartmışlardır. Onun için bugün bir enstrümanın hangi millete mahsus olduğunun ifadesini değiştirerek şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki bir enstrüman hangi coğrafyada daha çok çalınıyorsa, o coğrafyada en iyisi yapılıyorsa, o enstrümana mahsus kompozisyonlar, yani bestekarlar en çok hangisi ona beste yapıyorsa o enstrümanın sahibi onlardır. Onun haricinde başka bir orijin aramak çok çok doğru gelmiyor. Dolayısıyla küçükbaş hayvan derisini bir hacim olarak hapsetmek ve onun ucuna bir düdük diyelim ya da Karadeniz'de mısıka derler mesela. Bir mısıka takıp ses çıkarma
Dünyanın her yerinde var. Ama şunu biliyoruz, farklı görüşler, işte Mezopotamya'dan yayıldı diyenler var, insanlık şeyinin, efendim Afrika'dan yayıldı. Ben ona bakmıyorum nereden yayıldığını, ama şuna bakıyorum. Bu size arz ettiğim delillerde ki en önemli seviyeli müzik sanatı Anadolu'nun tam göbeğinde yapılmıştır. Dünyada müziği Anadolu'dan öğrenmiştir desek hiç de yanlış bir şey diyemeyiz. Yani tevazuya gerek yok. İkincisi, bu yaptığımız enstrümanlar büyük bir, arzu ederseniz görebilirsiniz, İTÜ Maçka kampüsünde Devlet Konservatuvarı'nın arşiv ve dokümantasyon merkezinde teşhir ediliyor. Hitit davulu da orada, çalparalar orada, boru orada. Küçük biri sevgili Çağatay çaldı onda. Yani alamadık geri, öyle söyleyeyim. Bayıldı ona. Hatta bunun yana şeyini yap demişti. Mandallısını yap, Celtic Arp gibi kullanayım. Yani tampere müzikte çalayım dedi ama ben nerede biliyorum, çok vakit yok. Neyse, bunlar keşke olsaydı. Dediğiniz gibi Türkiye'de bir müzik müzesi yok. Ama ben 10 sene kadar Tekirdağ'da çalıştım. Tekirdağ Belediyesi'yle. Orada bir müzik teknolojisi müzesi kurdum. Şöyle ki Avrupa'da ve Amerika'da örnekleri bulunan, sadece eserlerin teşhir edildiği bir müze değil, aynı zamanda hem bunlar var hem de bir küçük lüthiye atölyesi yaptık. Orada workshoplar yaptık, atölye çalışmaları yaptık, efendim gelenlere anlattık vesaire. Dolayısıyla onu tırnak içinde söylüyorum, müzik teknolojisi müzesi diye adlandırdık ve oldukça ses getirdi o dönemde. Ama şimdi bir çalışma var, müjdesini söyleyeyim, inşallah tamamlanır. Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'nin binası, o kimlikli bina, bir müzik müzesi ve sahne sanatları merkezine dönüştürülüyor diye bir var. İnşallah gerçekleşir. Evet. Buyurunuz efendim. Sayın Başkanım. Tunç Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilginç, olağanüstü bir sunumdu bu. Çok teşekkür Efendim ben uzmanlık alanım tarihçiyim. Ama Tunç Bey başkanım dedi. Hadi onu da söyleyeyim. Zafer Partisi Maltepe Belediye Başkan adayıyım. Size sorum şu. Arp ya da çenk veya onun bir versiyonu olan lir türleri. Ama ben arp'ın formu üzerinden düşünmeye çalışıyorum. Bakıldığı zaman ok ve yay. Sanki ok ve yaydan hareket edilerek çıkılmış ve bu müzik aleti de bu şekilde üretilmiş gibi geliyor bana. Acaba öyle midir? Öyledir efendim. Söyleyeyim, rica ederim. Şöyle ki, ok atmak için kullanılan yayın kirişiyle vurduğunuzda bir ses çıkıyor. Şimdi insanlar bunda birkaç yüzyıl oyalanmışlardır. Böyle tın 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 diye. Sonra bunun sesini çoğaltmak için, hepiniz şimdi hatırlayacaksınız, Okay Temiz'in böyle vurarak teline çaldığı ve tel boyunu muhtelif şekil yerlerden kısaltarak farklı frekansları, yani farklı sesleri çıkarttığı çalgılar vardı. Böyle bir eğimli, tel gerili, altta bir Hindistan cevizi ya da su kabağı bir hacim ne yapıyor? Size doğru sesi atıyor. Sonra bu eğimli yapının yanına bir tel daha takmak suretiyle onları yapmadım, yani enstrümanların doğuşu şeklinde bir konferans olmadığı için farklı sesler çıkartması ve yayın kıvrımlı hali, en uçtakilerin uzun olması, dibe doğru kısalması, yani tel boyu kısaldıkça ve birazcık da inceldikçe daha yüksek frekanslı, yani ince sesleri çıkartan yapılar. Bunların hepsi aynı şekilde imal edilmiştir. Yani hiçbir şey yok. Ancak kanıtsal olarak elimizde, biraz önce söylediğim gibi, daha dünya sahnesinde yoklarken Anadolu'nun ortasında İnandık vazosunun üzerinde lir çalan, arp çalan insanlar var. Yani bu müzik aletlerinin tarihini gidip bambaşka yerlere söylemenin anlamı da yok. Çünkü delil yok. Deliller burada gördüğünüz gibi. Yani
Hepsinin orta şeyi Anadolu. Gerisi lafı güzaftır. Evet. Buyursunlar efendim. Buyurunuz efendim. Müşkin Ergül ben. Coğrafyacı ve folklorcu olduğum için bu konu beni çok mutlu etti. Çok emeğinize sağlık. Çok güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi davullar konusunda bazı benim çelişkili bilgiler var. Mesela Gök Tanrı inancında bizim Orta Asya'da özellikle dini musikide davulların ritmin önemi çok fazla. Kore'den Japonya'ya, Çin'den Altay'a, Altay'dan yani Anadolu'ya. Şimdi davulun asıl kökeni gerçekten Anadolu'dan mı Turan coğrafyasına gitti yoksa oradan mı buraya geldi? Şimdi bu konu çok tartışılıyor, çok sorular geliyor. Onun için bunun aslında sizden de duymak istiyorum lütfen. Tamam, davul konusundaki efendim, tarihçesi davulun. Var olun. Ben tabii özellikle vurmalı çalgılarla ilgili bir derin araştırmam yok ama şunu biliyorum. Bir deriyi diyafram şeklinde germek, bir kasnağın üstüne germek ve bunu vurmak suretiyle yüksek sesler çıkartmak. Yani darp ile. İster eliniz olsun, isterseniz bir tokmak ya da başka bir şeyle olsun. Bunu avlanmada kullanmak, düşmanları korkutmak, müziğin içinde ritmik partisyonu icra etmek maksadıyla kullanıldığını biliyoruz. Bir de davul Türklerde çok önemli bir şey, davul. Bir beyliği tanıdığı zaman biliyorsunuz davul gönderiyor ve ben sizin beyliğinizi tanıyorum, size bir yetki ve sorumluluk veriyorum, veriliyor vesaire. Yani bunu Allah rahmet etsin hocamızdan Arel'in son talebelerinden gelmedi aklıma şimdi. Askeri müzik hocamız anlatmıştı. Onu bir davul olarak değil, bir vesika şeklinde, bir sizin beyliğinizi tanıyorum, yetkilendiriyorum şeklinde bir sertifika gibi gönderiyor. Haydar Sanal Hoca anlatmıştı. Allah rahmet etsin. Dolayısıyla şimdi davul eğer bir arkeolojik kazı üzerindeki bir metin veya bir betimleme veya başka bir şeyse en eskisi İnandık vazosundaki davullar. Bir de şöyle bir şey. Şimdi mesela biz hep tartışıyoruz. Malzeme çok önemli. Mesela Anadolu'da bazıları diyor ki efendim şu ağaçtan yapılıyor diyor filan. Ya Anadolu'da o ağaç yok ki. Mesela abanoz ağacı yok, pelesenk ağacı yok. Efendim bu diyor bilmem şu ağaçtandır. Ya yok ki olmayan bir şeyi nasıl kullanmış olabilir? Ya da yine başka bir coğrafyada hiç olmayan bir şey. Şimdi bizde mesela hayvancılık Neolitik dönemden itibaren küçükbaş ve büyükbaş hayvanların avlanması suretiyle elde edildiğinde işte kocaman mesela 90 küsur santimetre şeydeki Hitit davulu dediğimiz bizim hani Ramazanlarda çalınan asma davuldan bile büyük ama derinliği az. Fakat çapı 90 santim. Bu demektir ki bu affedersiniz büyükbaş hayvan gerisinden ancak olabilir gibi. Yani nereden nereye gittiğinin aslında çok önemi yok. Sizin bunu nasıl kullandığınız hocam çok önemi var. Yani bunu en iyi kim çalıyor? Mesela bizde askeri müzikte köz, davullar değil mi? Düşük frekanslı ama yüksek şiddetli sesler uzak menzilli olduğu için bir top atışı sesi gibi geliyor ve düşmana bir ürküntü veriyor. Ama mehter takımında diğer çalgılar da var. Makkareler var, surnalar var. Bunlar ise giden askeri cesaretlendiriyor, coşturuyor. Ama düşman onları duymuyor. Biz duyuyoruz ve coşuyoruz. Dolayısıyla ben hani çok net bir şey bu konuda söyleyemem ama bununla ilgili bir çalışma yapar size ulaştırır. Evet. Buyurun efendim. Ağzınıza sağlık Tunç Bey. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Ben de Azerbaycan çalışıyorum. Evet. Çalışıyorum. Adım Cumhur Turan. Buyurun Cumhur Bey. Sayenizde bir şey öğrenmiş oldum. Biraz geç geldim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim
tarı gösterirken sinede gördük tarı. Evet, evet. Bakın dahi bestekar, Azerbaycan musikisinin bahanesi Üzeyir Hacıbeyli, tar aleti bucakta çalınırken sineye kaldıran, onun ifadesiyle söylüyorum. Eyvallah. Sadıkcan olarak koyar. Evet. Demek ki Sadıkcan üstadımız geçen yüzyılın başında tarı bucaktan aldı, sineye kaldırdı. Bakın görüyorsunuz, sizin görselinizde neredeyse 4000-5000 yıllık bir tarihi var. Evet, evet. Demek ki Sadıkcan, belki de Üstad Sadıkcan bu tarı kucaktan sineye aldığı zaman, tabii ki Anadolu coğrafyasında saz hala kucakta çalınıyor. Fakat Azerbaycan coğrafyasında Üzeyir Hacıbeyli'nin ben bütün makalelerini yayınladım. Azerbaycan musikisinin esaslarında Sadıkcan'dan söz eder. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben bir de bir buluşma sağlamak isterim. Abbas Kulu Necefzade diye bir üstadımız var. Evet. Sizin yaptığınız işi yapıyor, bir de aletleri üreterek yapıyor. Eyvallah. Yani ne diyelim, Lüteryen mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz efendim? Efendim? Çalgı aleti yapanların bir adı var. Luthier diyoruz. Luthier. Yani. Luthier. Onu da yapıyor. Belki bir tanışma sağlayabilirim. Çok sevinirim Cumhur Bey. Bakın, demek ki kucaktan sineye. Yine Azerbaycan'da sazlar vardır. Gara saz derler. Yani bizdeki gibi değil. Gara saz da sinede çalınır. Evet. Yani bu da var. Demek ki bu üstadlar, yani millet bir olduğu zaman Anadolu, yani farklı varyant gelişmiş. Bizde kucakta gelişmiş. Orada demek bu freskler, ne diyelim, özür dilerim, vazolar, evet. veya tarihsel Evet. eksponatlar diyelim Azerbaycan sözüyle. Evet. Onları görmüşler üstadlar. Doğrudur. Efendim, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun Bir efendim. saptama için şey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katkılar için. Şimdi bir enstrümanın kucakta çalınması demek, lütfen buyurunuz, yerleşik düzen, yani oturarak yapılan icra manasındadır da. Mesela bizim yine en eski sazlarımızdan rebap diye bir çalgı var. Kendisi Hindistan cevizinden teknesi. Sapı uzun, 3 tane teli var. 2 tel at kuyruğu kılından, bir tanesi hayvan bağırsağından, kirişten. Şimdi bunu siz yere dayamadan çalmanız mümkün değil. Dolayısıyla bağlama oturarak çalınan bir enstrüman olması münasebetiyle o şekilde betimlenir. Lakin karda da oturan icracı çalar. Buradaki fark şurada. Hareket eden bir orkestra olduğunu düşününüz, hayal ediniz. Oturarak çalmak mümkün değil. Dolayısıyla bağlamayı da sadece tar formunda olanlar değil, ama bağlama formunda olanlarda da şey var. Sinede çalma var. Öyle söyleyeyim. Yani armudi formda olan ya da yuvarlak formda olan tar gibi iki hacimli değil, tek hacimli olanlar da çalınıyor. Bunları görüyoruz. Demek ki şunu anlıyoruz. Müzikoloji ya da müzik aletlerinin geliştirilmesi bir kişinin yaptım oldu demesiyle olmuyor. Biraz önce söylediğiniz üstad gibi bir kere luthier olacak. Luthier demek lut yapan demek. Yani özellikle Avrupa'da en çok lavta, violayla beraber sokak müzisyenlerinin yoğun çaldığı zamanlarda lut yapan kimse, lavta yapan kimse demektir. Sonra diğer enstrümanları yapanlara da luthier denmiştir. Demek ki çalgıyı yapanlar olacak. Çalgıyı çalanlar olacak. Sonra bununla ilgili beste, eser ortaya koyanlar olacak. Yine Allah rahmet etsin, Cüneyt Orhan hocamızın lafı vardı. Musiki inkişafında luthier, icracı ve kompozitör beraber çalışacak bir sac ayağı olması lazımdır derdi. Eğer o sac ayağının biri olmadı mı o tencere, tava devriliyor. Musiki inkişaf etmiyor. Bunu arz etmek isterim. Buyurun, yine devamınızı alın. Trio denk geldiniz mi efendim? Neye efendim? Trio'ya. Yok, Yani maalesef. tar, kemençe ve şey gibi. Ha, trio'ya. Evet, tabii. Görsele denk geldiniz mi efendim? Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sine ile musiki aleti arasında da şöyle bir bağ var. Biliyorsunuz hanendeler defi kulağına dayarlar. Eyvallah. Bir başka bir bağı vardır. Evet. Efendim, bu sineye dayanan tarla duyum arasında, yani gönül, bizim dilimizde gönül var, belki bilmiyorum, etimolojisi belki bizim ana yurda dayanmaz ama gönül sözü var. Gönülle çalgı aleti arasında da bir korelasyon, bir bağıntı var. Kesin. Efendim, teşekkür ederim.
Rica ederim katkı için. Zaten bütün enstrümanlar, şimdi konu birazcık böyle şey oldu, orayı da söyleyelim. Musiki dediğimiz şey insanın ruhuna hitap eden bir şey. Coşturur, ağlatır, güldürür, dans ettirir. Bunların örnekleri işte 10.000 yıldan beri insanoğlu denen canlı bununla beraber yaşıyor. Konuşmak bile bir fonetik ve bir musikidir aslında. Netice itibariyle mesela ney? Bir su kamışı, üzerinde de 7 tanecik delik var. Yani basit bir çalgı yap ya da söyle deseniz neyden daha basitini bilemiyorum yani. Evet yani hani çipsi kaval filan değil mi efendim? Lakin onun sesi insanı tam kalbinin ortasından vurur mu? Vurur. Ama nasıl vurur? Neyle vurur? Allah selamet versin. 90 küsur yaşında Neyzen Niyazi Sayın hocamız diyor ki mesela şöyle at binilir, ata binilmez. Değil mi efendim? Terim olarak at binmek tabiri kullanılır. Ney çalınmaz, ney üflenir. İşte onu üfleyen icracının nefesi var ya, o nefesi. Ne kadar derinden, ne kadar ulvi, ne kadar manalı, o kişideki birikim ne kadar yüksekse o neye o kadar güzel üflenir. Yoksa adeta bir düdük sesinden farklı değildir. Çünkü çok basit bir sazdır ama mükemmel bir ses vardır. Üfleyenin elinde. Yani ehlinin elinde. Eğer üfleyen bu özelliklere sahip değilse bir düdük sesi gibi gelir. Bunu evet, göğüste çalınan sazlar. Keman, viola tam boynunuzda çalınıyor. Tınlamayı alıyorsunuz. Bizim tamburumuz, udumuz, kanunumuz dizlerimizin üzerinde. Hep bir vücut teması var. Zaten müzik aletleri çalmanın zirvesi, yani virtüözitesi, o enstrümanın sizin bir uzantınız haline gelmesi sayesinde olur. Eliniz, kolunuz, gözünüz gibi olmazsa o enstrüman size yabancı demektir. Çalarsınız ama işte o kadar olur. Evet. Buyurunuz efendim, sorular varsa alalım, yoksa bitirelim. Var mı efendim? Buyurun. Çekinmeyin, buyurun. Hocam verdiğiniz bilgilere teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Anadolu medeniyetlerinin özellikle yaylılara karşı yaklaşımını merak ediyorum öncelikle. Evet. Bir de solist makamı var mı? Geçmişe dair yapılan çalışmalarda. Efendim, solist makam, sondan başlayalım. Solist makam diye bir şey olmaz. Yani şöyle, makam dediğiniz şey şu olmalı. Bir oktavlık ses sahası içerisinde farklı seslerin, farklı demeyelim, çokça seslerin bulunduğu müzik türlerine biz modern tabiriyle mikrotonal, eski tabiriyle makamsal musiki diyoruz. Yani tampere sistem dediğimiz, bu işte biraz önce söylediğimiz senfonik orkestralar filan çalıyor. 12 ses, doğudan doğuya 12 sesin bulunduğu diyezler ve bemollerden müteşekkil bir yapıdan daha fazla ses içeren müziklere makamsal müzik diyoruz. Ve makamı sadece ses dizisi olarak da düşünmemek lazımdır. Burada farklı bir unsurlar daha var. Aynı frekansları veren farklı makamlar var. Sebebi şu, durağı aynı olmakla birlikte güçlüsü dediğimiz, daha çok etrafında dolaşılan improvize icralarda sesler farklıdır. Efendim, inici veya çıkıcı veya inici çıkıcı icra edilen makamlar vardır. Dolayısıyla makam dediğiniz şeyin tam böyle ifadesi ile şu makam daha iyidir, bu makam daha üstündür ya da şu makam solisttir, öteki değildir gibi bir ifadeyi ben doğru bulmuyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela iddia ediyorum, yani Türk müziği bilenler var mı yok mu? Var tabii muhakkak aramızda, ama mesela şimdi ben size Hicaz makamını anlatsam 1 saat anlatırım bir Türk müzikçi olarak. Ama siz bunu dinlemeseniz bile Hicaz makamını çok iyi biliyorsunuz. İddia ediyorum. Neyi biliyorsunuz çünkü? Ninniyi biliyorsunuz. Ninni. Hani bu dandini, dastana, danalar girdi bostana diye bir şey var ya. Şimdi okuyalım desek
Hepimiz bunu mükemmelen Hicaz makamında okuruz. Ama Hicaz olduğunu bilmeyiz. Anadolu'da garip deniyor ona. Yani halk müziğindeki garip. Türk müziği de Hicaz makamı. Dolayısıyla böyle bir üstünlük söz konusu değil. İkincisi, yaylı çalgılara Anadolu'da ve Türklerde çok önem verilmiştir. Niye? Bir kere yaylı çalgı çalabilmek için olan arşe dediğimiz yayın kıllarının at kılı olması lazım. Bizim kültürümüzde at zaten yani en çok kullanılan veya birlikte yaşanan hayvan. Kuyruk bol yani netice itibariyle. Dolayısıyla çok kullanılır. Hele hele özellikle ben kemençe üzerinde çok çalışmam var. Feke yöresinde bu tırnak kemane denen ve bizim klasik kemençe diye Türk müziğinde gördüğümüz fasıl kemençesinin halk müziği versiyonu var. Burdur'da filan çok çalıyorlar ve halk müziği oyunlarında çalıyorlar. Yani bir yandan dans ediliyor, bir yandan çalıyor. Farklara bakın. Onun yayı birazcık böyle farklı. Yani çok estetik değil belki filan ama kullanımı o kadar geliştirmiş ki. Mesela reçine var değil mi? Kemancılar yayını reçine ediyor sonra çalıyor. Anadolu'da bunu çalan reçineyi kemençenin teknesine yapıştırmış. Çalıyor bakıyor ses çıkmıyor yani reçine azaldı şeyde yayla. Çeviriyor hemen doyuruyor oradan reçineyle yayı. Çalmaya devam ediyor. Yani bu tip şeyler çok önemli. Anadolu'da yaylı çalgılar kesinlikle var. Kemane var mesela. Iklığı dediğimiz çalgı. Su kabağından yapılır. Evet Kastamonu ağırlık. Bakın Kastamonu aslında bir şehir değil. Bir şeyin adı biliyorsunuz. Bir bölgeyi ifade ediyor. Değil mi? Su kabağı var. Sap var. Tel var. Bilmiyorum, bağlamalarda da kullanılıyor. Neticede ıklı bugün yaylı çalgıların hepsinin atası kabul ediyor. Kopuz da yani bu şan kopuz değil, ağızda çalınan değil. Normal iki telli olan dombra veya kopuz dediğimiz şey. O da mızraplı çalgıların atası kabul ediliyor. Hatta başka bir şey söyleyeyim şimdi. Uzayacak bilmiyorum Vedat Bey ne der. Efendim bir organoloji kongresinde piyanonun, arpın atası nedir? Biz mi yaptık? Kim yaptı? Biliyoruz şimdi piyanoyu Cristofori kardeşler yaptı İtalyanlarda. Sonra bu işte en iyi olanlar Almanlar oldu. Yani icat eden onlar değil ama Berlin bugün piyanonun merkezidir. Neyse şimdi Oğuz abi anlatıyor. Diyor ki gittik bir piyano organoloğu anlattı. Ben de diyor ona şimdi resim yok ama kanun çalgısını gözünüzün önüne getirin. Bir yamuk formda telleri çokça teli olan 75 tane teli olan bir çalgı. Mızraplı çalgı. Diyor ki gittim yanına ve bir kanun resmi çizdim. Bugün özellikle barok müzikte kullanılan daha doğrusu klavsel dediğimiz bir çalgı var. Yani en sağda ince ve tiz sesleri çıkaran kısa tellerin olduğu, sola doğru da aynı kuyruklu piyanodaki gibi uzun tellerin bulunduğu bir çalgı. Demiş ki piyano organına, baksana demiş, piyanoyu şöyle klavseni çevir, bak demiş bu da bizim kanun. Demiş yani teller şöyle, buraya da demiş tuşları koy, bir mekanik düzen koy. Ne görüyorsun? Adam ne diyor biliyor musunuz? Bunu ben söylemem. Bunu bana söyletemezsin. Sen söyle. Yani adama bakıyor. Diyor ki bunu ben söylemem. Yani buradan bu gelişti, yapıldı demiyorlar. Ya zinhar. Yani biliyorlar. Yani isimleri kadar emin. Çünkü bakın Türkiye'deki araştırmalar diyorum ya müzik arkeolojisinde Werner Bachmann diye bir adam var. 12 ciltlik müzik şeyi var ya. Eseri var. Müzik arkeolojisinin babası. İşte böyle kenarından orasından orası. O gerçi şeydir yani Türk ve Anadolu hayranı olduğu için bunu yapmaz ama bir laf var ya, çok affedersiniz, ağızdan dolma tüfekler var yani, delikli demir icadı oldu, mertlik bozuldu diye. Bu ağızdan dolma birileri böyle sallıyor. Bu bizim diyor. Yani sizde kaç tane bunu yapan adam var? Kaç tane çalan var? Çaldığınızda ne kadar çalıyorsunuz? Yani bizdeki virtüözite seviyesinde çalan adam var mı? Yok. Hala bizim diyorsun. Ama maalesef şimdi gelişti. Yani güreş bizim milli spor. 15-20 sene öncesine kadar bizimkilerin sırtı minderden kalkmıyordu.
Bu durumda yani müzikte böyle bir durum. Evet, buyursunlar efendim. Soru artık bitti de ben en son söylediklerinize bir şey Hayır, pardon, buyurun. Bu kemanenin derisi yürek derisi. Yürek zarı. Çok önemli bir detay geldi bana da. Buyurun, başka şeyden de olur. Peki. Daha iyi. Ama ilk yani orijinal olarak hani duygusal. Şimdi sizi dinleyen bizler ön Türkçüyüz. Evet. Manevi değerlerimiz de var. Siz tam akademik olarak konuşuyorsunuz. Buyurun, estağfurullah. Yani bu taraflara pek fazla girmiyorsunuz. Ama bizim tarihimiz çalınmış zaten. Yani bizim derdimiz ön Türk olarak bizim tarihimizin çalınmış olması. Evet. Hepsi sanki Yunan kültürü vesaire öyle konuşuluyor. Evet, arada Osmanlı'nın, Selçuklu'nun verdiği aralar var. Yani işte bunu Likya devam ettirmiş ama Osmanlı devam ettirmemiş gibi. Yani bizi de anlayın anlamında söylüyorum. Çok iyi anlıyorum efendim. Şimdi Sufi İnayet Han biraz evvel söylediğiniz konu neyle ilgili konudan yola çıkarak diyor ki müzisyen ilahi şarabın sakisidir. Evet, doğru. Yani neyin içini dolduran da Allah'ın sesidir. Yani Kesinlikle. tasavvuf öyle bilir. Yoksa bir kaval, bir sazın içinden o ses ancak Allah'ın mesajıyla öyle güzel gelir diye kabul ederiz. Doğru. Onu ifade etmiş olayım. Bir de benim bir teşekkürüm var. Sizin gibi çok kıymetli ve değerli bir insanı Estağfurullah efendim. bize sunan, görüşürüz. yok o estağfurullah başkasından bekleyeceğiz. Gülden Hanım'a teşekkür. Ay, sağ olun. Sevgili anneciğime de sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle anneye geldim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, doğru söylüyorsunuz. Kemanenin ya yürek zarından olur ya da affedersiniz idrar torbasından. En güzeli olur. Balık derisinden filan da olur, büyük balıkları. Tunç Bey, Buyurunuz efendim. bir ufak ricam var. Buyurunuz. Olimpiyatlarla ilgili bir küçük anekdot anlatmıştınız bana. Hay hay, anlatayım. Evet, yani Karadeniz'den. Peki, anlatayım efendim. Onunla da bitirelim arzu ederseniz. Şimdi evet, Üstad'ın söylediği gibi biz de her şeyi yağma Hasan'ın böreği gibi, artık biraz akademik terminolojiden de kurtulalım ya, çok gerildik. Neyse, işte bu Alaçahöyük bilmem diğer yerlerde filan da biliyorsunuz yağmadır yani, oralar böyle arkeoloji işte Göbekli Tepe'den tutun. Bir yerde bir şey bulundu mu önce biz yağmalarız. Sonra yani bunlar kötü şeyler. Neyse. Vedat Bey'in söylediği şey şu. Yıllar önce benim bir Zeybek hocası arkadaşıma bir teklif geldi. Yunanistan'a gideceğiz. Bir dağ köyüne. Orada 7'den 70'e sen bize Zeybek öğreteceksin. 7'den 70'e. Tamam. Değerlendirdi bu arkadaşım benim. Şimdi ismini söylemeyeyim. Ve bu işin altında bir çapanoğlu olduğunu farz edip reddetti. İyi de bir şey teklif ettiler. Yani bugünün güzel bir ev parası gibi bir para. Arkasından bir başka arkadaşımıza bu teklif gitti. O bunu değerlendirdi ve gitti. O dağ köyüne. Orada 7'den 70'e öğretti Karadeniz oyunlarını. Sonra YouTube'da var. Görebilirsiniz. Atina Olimpiyatları horonla açıldı. Şimdi biz işte böyle sizin gibi güzide kimselere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kongrelerde, sempozyumlarda dilimizin dönüşü bir şeyler anlatıyoruz. Kaç kişiye ulaşmışımdır? Belki öğrencilerim de dahil. 600-700 tane öğrenci bizzat benden ders almış. Şeyden gördüm, internetten. 1000 diyelim. 1000 kişi de sizler gibi kimseler olan. 2000 kişi diyelim yani. Sadece benim. Ya Atina Olimpiyatlarını milyonlarca insan seyretti. Şimdi biz diyelim ki horon bizim Karadeniz bölgesinin oyunudur. Yok şöyledir, yok böyledir. Hani Atalan Üsküdar'ı geçti. Siz istediğiniz kadar bağırın çağırın. İş bunu böyle bir organizasyonla dünyaya duyurabilmek. Ya şu Hitit işinde bile ya Başbakanlık, Kültür Bakanlığı, o bakan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. Hep bunlar Büyük Atatürk'ün kurduğu kurumlar. Ya bir tanesi demez mi? Ya benim toprağımdan bir şey çıkmış, üstünde acayip şeyler var. Bu adamlar da kafası
acayip bunları yapacağız diyorlar. Tiyatral olarak sunacağız diyorlar. Dünya müzik tarihine katkı sağlayacağız diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Yok. Vermem diyor adam ya. Yok diyor. Sonra biri diyor ya bu bizim birileri yanında o zaman İtalyan devlet başkanının resmi falan var diyor. Bak bunları biz yaptırdık falan. Yani bu çok üzücü bir şey. Başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela Avrupa'daki özellikle Kanada ve Amerika'daki birkaç müzik müzesine baktım ama ağırlıklı şey. Mesela orada bu şeyle ilgili Neolitik dönem ve mütakiben erken Tunç dönemiyle ilgili bir takım objeler var. Yine Oğuz abinin bir anısı. Diyor ki beni diyor Neolitik dönem seksiyonunu gezdiriyorlar diyor. Baktım diyor böyle birkaç tane taşlar, kayalar falan var. Üstünde betimlemeler var. Demiş bunlar mı? Bunlar efendim demişler. Ya demiş bunlar da bizim Antalya'da, Alanya'da adamlar duvar örüyor. Yani bu kadar çıkma. Deyip arkasından diyor ki bak bizde rasmalar var 12 bin yıllık. Hani tır etti 12 bin yıllık. Orijinal onlar yani replika değil. İşte şunlar var, bunlar var, bunlar var diye sayınca diyor. Müze müdürü demiş ki Oğuz Bey söylediğiniz gibi bir arkeolojik unsur bizim topraklarımızda bulunsa onu oradan hiç oynatmadan onun üstüne bir müze yaparız. Yani iki farklı anlayış. Yani biz şimdi tamam Türk'üz sonuna kadar da işte anamız belli babamız belli. Tamam. Fakat biz kendi değerlerimize hiç sahip çıkmıyoruz. Yani her şey buna dahil. Atatürk de dahil. Yani Carlo Vivari diye bir yer var Prag'da. Ya bir o da dediler ki burada Atatürk. Bir baktım Atatürk yazıyor duvarda dışarıda. Ya dedim bu ne? Atatürk burada kalmış işte o kaplıcalardan falan hastalığı. Odayı kapamışlar. Elçilikte bir iki bayrak falan bir şeyler getirmiş. 10 euro muydu? 20 euro muydu? Giriyorsunuz öyle Atatürk'ün kaldığı oda diye. Bu eserler böyle. Bakın en çok eser Aynalı Kavak Kasrı'nda var. Dolmabahçe Sarayı'nda var. Topkapı Sarayı'nda var. Buna benzer yani bu kadar arkeolojik değil. Diğerleri arkeoloji müzelerinde. Ama müzik aleti olarak bunlar var. Bir çalışma yapıldı. Dendi ki ya bunlar burada ziyan oluyor. Bu saat değil, vazo değil, resim değil. Bu bir müzik aleti. Bunların iklimlendirmesi lazım, o su lazım, bu su lazım, bakımı lazım. Bunları bir toplayalım, bir müze yapalım. Zinhar. Ne Topkapı Sarayı Müzesi, ne Dolmabahçe, ne Ayı. Hiçbiri de aman dedi benim dedi. Şimdi kendini zannediyor. O sazı kendini zannediyor. Ben müdürken buradan kıymık vermem. Vermiyorsun ama o izbe, nemli, pis odalarda kalıyor. Bakın Dolmabahçe Sarayı'nda 2 sene yakın, düzeltiyorum 9 ay çalıştık. Topkapı Sarayı'nda 2 sene yakın çalıştık. O viola damorlar, violada gambalar. Neyzel Emin dedelerin neyleri, Mevlana zamanından kalma Konya falan. Ya neler var neler var. Gittik, meclis başkanlığına bağlı biliyorsunuz sarayda. Dediler şunları tamir edin. Peki bila ücretsiz, yani bila ücret akademisyeniz. Biz de orada çalışmış olacağız. Keyifli. Gittik böyle perdeler, bir takım böyle şeyler, farklı şeyler. Orada bir violada gamba yazıyor filan. Neyse başladık biz çalışmalara. Yaptık, bitirdik. Sonra hatırlarsınız Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken bir Doğu Asya'ya bir ziyareti oldu. Osmanlı sergisi miydi neydi? Tekrar bunlar gidecekmiş, bakımdan geçirin filan dedik. Dediler bize. Emir geldi. Bir daha gittik. Ya yapmadan önce neredeyse yine aynı yere koymuşlar. Hadi bir daha bakımdan geçirdik. Ve inanın bunlardan birer tane daha yok. Mesela ben bir viola damor böyle rendeliyorum. Arkadaşım dedi ki Tunç'um biraz yavaş dedi. Hani pardon rendelemiyorum düzeltiyorum. Zımpara takozuyla düzeltiyorum. Mehmet Tangör sevgili arkadaşım dedi Tunç biraz dedi yavaş mı çalışsan acaba filan dedi. Ne oldu abi dedim. Ya dedi onun değeri 5 milyon dolar. Ben hemen koydum böyle sazı çıktım bir dışarıda bir sigara içtim tekrar bir girdim kendime geldim yani. Şimdi bunlardan birer tane daha yok. Ama bunlara bakan, bunları koruyan, bunları mesela icra edilebilecek seviyede kondisyonlarını arttıran yani yok oluyor yani. Şimdi
Hani deve hikayesi gibi. Neren doğru ki? Buram doğru olsun. Peki. Sağ olun, var olun. İnşallah daha güzel çalışmalarla, hafifledik çalışmalarla Türk sanat alanında da ve Ön Türk Akademisi ile ben çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.